Şu güzelliğe bakın ya. Böyle bir doğal güzellik olamaz. Tabii ki de senden bahsediyorum. Evet, herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün yurt dışında değiliz. Bugün Türkiye'deyiz. Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Şahinkaya Kanyonu'na geldik. Burası Altınkaya Barajı'nın en derin olduğu noktada oluşturulmuş. Şöyle de göstereyim. Burada böyle birkaç tane feribot var. Sizi tura çıkarıyor. Önce şöyle bir etrafı size göstereyim. Burası Altınkaya Barajı'nın en derin noktasını oluşturan ve Ulubey Kanyonu'nun ardından Türkiye'nin ikinci büyük kanyonu olarak geçiyor arkadaşlar. Şahinkaya Kanyonu yaklaşık 1500 metre uzunluğunda ve 324 metre yüksekliğinde olup 2012 yılında ulusal turizm bölgesi ilan edilmiş. Samsun'un turizm noktalarından biri olan ve Samsun'un 3 gemisiyle gezinti yapabileceğiniz kanyon, aynı zamanda da Türkiye'nin ilk ekstrem sporlar festivali olan Falcon Fest'e ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi ilk böyle geldiğinizde çay içebileceğiniz, tost yiyebileceğiniz, gözleme, semaver, simit, ufak tefek atıştırmalıklar olan yerler var. Şöyle el sanatlarının satıldığı yer de var burada. Böyle yokuştan aşağıya doğru indiğinizde buraya feribotların olduğu yere geliyorsunuz. Aynı zamanda böyle üst taraflarda da piknik yapma yerleri var. Aslında genel olarak çevre böyle daha çok ayçiçeği gibi, mısır gibi böyle bozkır yerler. Ama buranın çevresi ormanlık. Şöyle bir şey de göstereyim. Anladım. Bakın. Kapı süsü. Kolay gelsin. Çay içer misiniz? Çayım güzeldir. Ben bardakta var, karton bardakta var. Nasıl tercih edersiniz? Şimdi buraya geldiğinizde Samsun'un 3 teknesi kalkıyor. Sanırım herhangi bir kalkış saati yok. Tekne doldukça kalkıyor. O yüzden dolmasını bekliyorlar. Anladığım kadarıyla. Böyle gördüğünüz gibi aileye özel turlar da var. Daha küçük feribotlar. Bir de genel o Samsun'un 3'le de karışık olarak turda yapabiliyorsunuz. Yani güzel bir yer. Şimdi bizi bekliyorlar. 3 kişi olarak bineceğiz. Kişi başı 175 liraya gidiş dönüş feribot bileti alabiliyorsunuz. Öğrenciler de 115 liraymış arkadaşlar. Şu arkadaki vapurla gideceğiz. Şimdi normalde 60 yolcu dolduğunda kalkıyormuş ama 45 yolcu var şu an. Bayağıdır bekliyoruz diyor. O yüzden kalkacağız diyor. 60 yolcuyu beklemeyeceğiz. Şimdi vapura biniyoruz. Herhangi bir kalkış saati yok. 175 lira kişi başı. Şimdi şöyle bir göstereyim etrafa. Gerçekten burası çok güzel. İç kısmı o şekilde. Şu anda Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu'ndayız. Nazlı akan kızdırma buradaki bütün olan arkamızda görünen bütün kayayı yavaş yavaş kireç kayası gibi onu yavaş yavaş yararak burada bir
yarma vadi oluşturmuştu. Dolayısıyla gördüğümüz Şahinkaya Kanyonu 60 milyon yıl önce oluşmuş bir oluşumdu. 1986'dan itibaren Altınkaya Barajı'nın yapılmasıyla birlikte bu bölgeden 36 tane köy kalktı ve bu kalkan köylerin tarım, hayvancılık ya da sosyal yaşam tamamen buradan yok oldu ve burada büyük bir su rezervuarı oluştu. Ama o tarihten sonra da burası artık bizim bölgemizdeki önemli turizm destinasyonlarından biri haline geldi. Bu ilginç ticaret 1960-65'li yıllara kadar devam etti. Ama o tarihten sonra ulaşım olanaklarının çoğalması, ticaret anlayışının değişmesiyle birlikte yavaş yavaş tarihin tozlu sayfalarında kaldı. Hemen hemen yaklaşık 15 yıldır bu bölgede yoğun bir şekilde buradaki kanyon odaklı, kanyon konulu bir turizmden söz ediyoruz. Burası Kızılırmak'ın üzerinde bulunuyor arkadaşlar. Samsun'dan 1 saat 50 dakika falan arabayla buraya gelebiliyorsunuz. Biraz uzak. Vezir Köprü'den de 35 dakika falan sürüyor. Ama turlar falan da kalkıyor. Otobüs geliyor mu bilmiyorum. Ama en rahat sizin için kendi aracınızla gelmek olur. Aynı zamanda kamp falan da yapabilirsiniz. Piknik alanları da var. Bu şekilde karavanla, çadırla gelen de çok kişi var buraya. Şimdi dedik her zaman yurt dışına mı gideceğiz? Biraz da kendi şehrimizin, kendi ülkemizin güzelliklerini gösterelim dedik. Burası da gerçekten doğal güzellik olarak çok iyi bir yer, çok güzel bir yer. Türkiye'nin en büyük ikinci kanyonu. Burada 1960-65'li yıllara kadar bir ticaret varmış. Ama son 15 yıldır kanyon ticareti, kanyon faaliyetleri, feribot seferleri yapılıyormuş. Şu güzelliğe bakın ya. Böyle bir doğal güzellik olamaz. Benden bahsediyorsun. Tabii ki de senden bahsediyorum. Yanlış anlamayın yani, kanyon demedik. Tabii ki kanyon da güzel ama şu an kanyonun en güzel manzarası olan yerdeyiz. Birazdan fotoğraf çekeceğiz. Şöyle manzarayı sizle de buluşturayım. Kaptanlarımız da burada içeride. Komuta noktası. Evet, veda ediyoruz. Bu güzel şarkıyla veda ediyoruz. Evet, gezinin sonuna geldik. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saat sürdü. Evet. Balıklar hopluyor. Abi balık tutuyor orada. Yani böyle güzel, eğlenceli. Gelip burada vakit geçirebilirsiniz. Biliyorsunuz bir önceki videolarda Makedonya Matka Kanyonu'na gitmiştik. Sonuç olarak orayla kıyaslarsak burası gerçekten hem daha doğal güzelliği var, daha fazla güzel, hem de daha büyük. Yani burası daha güzel bence oradan. Tabii oranın da kendine göre ayrı güzelliği var. Oraya kötü demiyorum. Ama hani bir kıyaslama yapacak olursak tabii ki burası bence bir tık daha güzel oraya göre.